Size sakin şehir öyküleri anlatacağız. Sakin kentlerin öykülerini. Size Yenipazar'ı anlatacağız. Sakin şehir unvanı almış, bu unvanı sonuna kadar hak etmiş Kuvayi Milliye'nin eşiği bir Ege kasabasını. Hız kavramının bizim hem insan ilişkilerinde hem de tabiatla olan ilişkilerimizde biraz güzellikleri keşfetmemize imkan vermediğini, o yüzden biraz yavaşlamamız gerektiğini düşünüyoruz. İşte Slow'dan sonra basın girince bu reklam sayesinde buranın bir Yenipazar olduğu, bir de Yörük Ali'nin şey olması, buranın pidesinin meşhur olması halka biraz daha çekti. Görmedin, tanımadığın bir insanla selam verirsin, selamını alır, seninle çay kahve içer, muhabbetini eder, karnı açsa karnını doyurur. Yani o konuda bizim Yenipazar halkımız çok iyidir. Dünyanın cenneti. Yeşillik, doğanın harikası, 4 mevsimi, 4 doya doya yaşadığımız bir iklimimiz var. Çünkü Yenipazar halkının aslında biriktirdiği, yazmadığı Yörük kültüründen, dağlık kültüründen, yerleşik kültürden birbirine sürekli aktardığı hikayeleri var. Bu hikayelerin içinde bilgi var. İstanbul'da emekli olmuş kişiler Yenipazar'da ev satın almaya başladı, arsa satın almaya başladı. Yenipazar'ın köylerinden işte arsa alıp o arsaları ev yapmaya başladılar. Yani Yenipazar'ın çehresi de biraz değişti. Yenipazar deyince sakin şehir ve tarihi bakımından Kuvayi Milliye'nin beşiği Yenipazar. Benim dedem vardı, 2012'de 104 yaşında öldü. Hiç muhtaç olmadan kendi pazar masrafını görüp geliyordu öldüğü güne kadar. O son dönemin zeybeklerinin hepsini bilirdi. Öyle bir sakin şehir ki burası, gerçekten Cidda Slow unvanını hak ediyor. Şimdi dinleyeceğiniz öykünün bu topraklarda yaşayan insanların yüreğinde oluşturduğu o bağlılığa inanamayacaksınız. Cumhuriyet'in 10. yılı 1933 kutlamaları yapılıyor tabii. Şu andaki kutlamalar yaptığımız gibi. Atatürk de Türkiye'nin belirli bölgelerine bu kutlamalara katılıyor. Nasıl oluyor? Mesela her yere yetişebildiği kadar geliyor. Ve Aydın'da bir öğretmen evinde geçiyor, bakıyor ki efeler ihtişamla, gururla, diz vura vura böyle heybetli heybetli zeybek oynuyorlar. Ve gerçekten Atatürk bu şeyden çok etkileniyor, duygulanıyor da. Ankara'ya döndüğünde diyor ki yanındaki yaverine, o efeleri diyor buraya getiriniz diyor. Bizim burada 5-6 efe toplanıp Ankara'ya Atatürk'ün huzuruna çıkıyorlar. Tabii eğlencenin, yeme içme safhası bittikten sonra eğlencenin en cafcaflı, hareketli döneminde Atatürk şöyle en yakınındaki Efe'ye soruyor. Efe diyor, benim için ne yapabilirsin? Efe cevap veriyor. Her şey atam. Her şey derken Efem mesela diyor. Ölürüm sizin için atam diyor. Atatürk şöyle bir göz gezdiriyor etrafına, tekrar soruyor. Bu sözünde ne kadar ciddisin Efe diyor. Takdir sizindir atam diyor Efe. O zaman Atatürk diyor ki, koy başını dizime. Tereddütsüz bizim Efe getirip Atatürk'ün dizine başını koyuyor. Ve anında silahını çekip Efe'nin şakağına dayıyor. Tabii etraftaki eğlence anında buz kesiyor. Ve herkes nefes almakta bile, inanır mısınız, tereddüt halinde, yani soğuk duş etkisi yaratıyor oradaki bütün bulunanlar arasında. Acaba biz diyor milli mücadelede bu kadar vatana hizmet etmişken atamız, bizim Efemiz acaba kıyacak mı düşüncesi hasıl oluyor orada. Ve Atatürk şöyle bir göz gezdirdikten sonra tabancanın namlusunu birkaç santim yana kaydırarak boşa ateş ediyor. Ama o silah sesiyle tabii herkes donuk. Herkes sessiz, şaşkın. Ama şöyle bir bakıyorlar ki Efe'nin başı hala Atatürk'ün dizinde ve Atatürk kalkıyor. Efemizin iki eliyle başını tutup kaldırıyor ve alnından öpüyor. Diyor ki etrafındakiler, bakın ben bu vatanı canını hiçe sayan böyle insanlarla kazandım diyor. İşte bu yüzden bu belgeselin adı Sakin Şehir Öyküleri. İşte böylesi öykülere sahip şehirler bu unvanı hak ediyor.
Özellikle anlatılan öykü kurtarıcımız Atatürk hakkındaysa yüreğimiz kabarıyor. Orada da 220 basamaklı bir merdivenimiz var. O merdivenin basamakları standart değil. Tamamen oradaki tesisat altyapısından ve yamaçtan kaynaklanan sıkıntılar sebebiyle basamak yani o rıht yükseklikleri farklı. Kimisi işte 12 santim, kimisi 15 santim, kimisi 8 santim. Aynı hayat gibi. Bazen basamakları pıt 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 çıkıyoruz. Bazen bazı basamakları atlarken dizlerimiz zorlanıyor. Hayat gibi. Orada hayatı anlatıyoruz. Ve orada o merdivenleri tırmanırken çok varmak odaklı olmayın diyoruz. Çok varmak odaklı olmak, o hız bizi yoruyor. Atatürk zamanından bu devrimler oldu, şapka devrimi vardı. O günden beri bu 8 köşe şapka tutuluyor. Büyük ağalar, zengin iş adamları, pamuk ağaları, sonradan deve müdavimleri, o şenliklerde, yörükler giydiği bir şapka modeli bu 8 köşe. Değişik anlamları var. Her köşesinin bir ayrı ayrı anlamları var. Biz de işte elimizden geldiği kadar bankacılığı bitirdik. Bu mesleğe devam ediyoruz. Bunun sayesinde biz de Tokyo'ya kadar bizleri götürdüler. 30 yıl, 40 yıl toprak evde yaşamış, kuyrukluyla, akreple mücadele etmiş benim nenem, oh be diyor, bir eve taşındık, buz gibi beton diyor. Tamam mı abi şimdi? Kolay yıkayabiliyor, toz topraktan kurtuluyor. Bıkmış kadın, yılmış yani. Dışarıda bulaşık yıka, dışarıda çocuklara bak. Bir de kadına çok büyük yük. Adama da yük. Tarladan geliyor, doğru düzgün yıkanacak banyon yok, doğru düzgün yıkanacak tuvaletin yok. Biz o yerel üretimi, yerel yaşamı azıcık modernleştiremediğimiz için biz güzel ekolojik toprak evden doğrudan beton binaya geçmek zorunda kaldık. Yani o aradaki daha böyle hayatın kolay yaşandığı, daha modernize edilmiş köy evlerini görmedik biz. Mesela Avrupa çiftçisi bunu görüyor. Yani görüyoruz filmlerde falan. Adam çiftçilik yapıyor ama çizmesini çıkartıyor, kendi ayakkabılarını giyiyor, gidiyor verandalı bir evinde oturuyor, çayını kahvesini içiyor falan. Hani bizde mesela bu ara katman hiç olmadı. Bizde şey var, ya çok zengin çiftçi var, hemen gidip beton ev alıyor veya yazlık alıyor ama gidemiyor oraya çünkü iş yok. Ya da bizim gibi bir de devamlı bu evlerde yaşamaya ikna olanlar var. Ama dünyada gelişen diğer şeyler de hepimizi silip süpürüyor. Onların umurunda değil diyor. Ya burada yaşarsın ya burada yaşarsın. Bence sakin şehirler hala bu bizi tümüyle üstümüzü çizen, hem tarımsal üretimde hem coğrafyada hem iskanda üstümüzü tümüyle çizene en azından küçük de olsa bir karşı çıkış modeli olarak ortaya çıkıyor. Aydın'ın ilk ve tek sakin şehri Yenipazar. Cidda Slow unvanını almak için hem kendini yenilemiş hem de özünü korumuş. Hem Yörük Ali Efe'ye hem de pidesine sahip çıkmış. Hem eksikliklerini giderip daha modern bir kent olmuş hem de yerel tohuma, kadın kooperatifine önem vermiş. Pide denince akla Yenipazar geliyor. Bu sadece Aydın için değil, tüm Türkiye için belki böyle. Haliyle Yenipazar'a gelen misafir hem pideden tadıyor, hem Yörük Alefe evi müzesini geziyor, işte hafıza istasyonu var, oraya geziyor, Çamlık piknik alanı var, buraya geziyor, yel değirmeni ve renkli merdivenler var biliyorsunuz. Buraları ziyaret ediyor. Tabi bu bir nevi sakin şehir olduktan sonra kazanılan durumlar olmaya başladı. Yani öncesinde de Yenipazar'ı ziyaret eden vardı. Yani pidemizden dolayı Yenipazar tanınıyordu. Burayı ziyaret eden belli insanlar vardı. Ama şimdi 2011'den sonra bu sakin şehir üyesi olduktan sonra artık Yenipazar bir tık daha tanınmaya başladı. Hatta şunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela en basit örneği sakin şehir olduktan sonra ulusal ya da yerel gazetelerde Yenipazar haberleri daha çok çıkmaya başladı. Yenipazar halkı öncelikle Aydın'ın ilçeleri içinde yabancının en az olduğu, herkesin birbirini tanıdığı bir halktır. Belki bugün Yenipazar'daki yabancıyı orantılasan %10 yoktur. O yüzden herkes birbirini tanır. İnsanlar tarım hayvancılık üzerine, ova kesiminde olan işte pamuktur, mısırdır bunları üretir.
yem bitkisi olarak işte sılajlık mısır, yonca, hayvancılık, ova kesiminin geliri bu. Narenciye türü meyve var ovada. Dağ köylerinde ise zeytincilik, Antep fıstığı, hayvancılık. Son 30 yıldan beri de incir ağırlığa geçti. İncir üretimi de var. 1919 yıllarında Yunan işgalinde Yenipazar'da Koyu Milliye oluşumu Hancı Mehmet Ağa, yani Mehmet Emin Terzioğlu adı altında gündeme geliyor ve Yunan işgaline karşı birleşim oluyor Yenipazar'da ve en güvenli bölge olarak Yenipazar göze çarpıyor o dönemlerde, 1919'lu yıllarda. Bizim sloganımız sağlıklı ve zenginleşmiş bir Yenipazar. Neden sağlıklı? Sağlıklı, temiz hava, temiz su. Efendim, ses ve gürültü kirliliği olmasın. Burada yaşayan insanlar bu çevre kriterlerine uysunlar. Biz bu çevrenin sağlıklı bir çevre yaratalım burada. Sağlıklı bir altyapı olsun. Sağlıklı bir mimari olsun. Sakin şehir olmanın belli kriterleri var. Şimdi Yusran Başkan'ın bu öngörüsü sayesinde biz bu kriterleri aştık. Bu kriterleri yerine getirdik ve böylelikle bu ilçe Stanislav kimliğine kavuştu. İşte bu kriterlerde mesela sulak alanı koruma çalışması vardı. Aşağı Dip Gölü Yenipazar için önemli bir dinlenme yeri benim açımdan. Yani hem biraz şehir merkezine uzak olması, burada insanların sessiz bir ortamda piknik yapmasına sebep oldu. Hatta bunun yanı sıra orası öyle bir hale getirildi ki şu an Aşağı Dip Gölü'nde evlenme teklifleri yapılıyor. Nikah işlemleri yapılıyor, nişan işlemleri Aşağı Dip Gölü'nde yapılıyor. Yani sadece Yenipazar'da değil, Yenipazar çevresinden Nazilli'dir, işte Sultanhisar'dır, Atça'dır. Buradaki insanlar şu an Aşağı Dip Gölü'nde evlenme teklifi organizasyonu yapıyor. Haliyle çevredeki düğün fotoğrafçılarının da bir ilgi odağı oldu Aşağı Dip Gölü. Yani bu en basit örneği Staslov'un sayesinde olan bir şey. Sakin şehir olduktan sonra doğal ve yerel yiyecekler ön planda oldu. Talepler daha çok oldu ve Yenipazar bir ilgi odağı merkezi haline geldi. Gelen, ziyaret eden çok olmaya başladı. Pidemiz de meşhur olduğu için. Üretici pazarı biraz daha aktif hale geldi. Orada da ürünlerimizi satıyoruz. Ben ve diğer üretici arkadaşlarımla birlikte. Kooperatifimizde makarna üretilir, çorbalık üretilir, renkli makarnalar, tarhana, yuvarlama, gözleme yapılır. Buranın meşhur karması yapılır. Tarımsal politikalar, kadınların ve çocukların aktif birey hale gelmesi, dezavantajlı konumdan avantajlı hale geçebilecek çalışmalar, yenilenebilir enerji alanında çalışmalar, sosyal uyum üzerinde politikalar, çevresel faktörler, altyapısal çalışmalar, bunların her birisi aslında kentin izleyeceği yol üzerinden aslında çok büyük bir imkan sağlıyor. Bu imkan dahilinde de yerel yönetimler bu yolu, yani yol haritasını izledikleri takdirde çok büyük bir sürdürülebilir politikalar elde edebiliyorlar. Bu da Çitaslov'un aslında ne kadar büyük bir felsefe ortaya koyduğunu, yani felsefe olduğunu da ortaya koymuş oluyor. Yerel tohum sakin şehrin içine girmiş bir şey değil, yapı değil. Yerel tohumun içinde bir yapılanma diye düşünüyorum ben aslında. Çünkü yerel üretim modellerinin korunduğu, yerel mimarinin, yerel mümkünse işte coğrafyanın, toprakların korunduğu bir şey yerel tohum. Yani yerel tohum ektiğinizde yerel toprakları, yerel sularını zehirlemiyorsunuz. Çevreye mümkün olduğu kadar az zarar vererek üretim yapıyorsunuz. Çünkü tarım kimyasallarından ari, fenli gübrelerden ari bir üretim yaptığınız için zaten sakin şehir konseptinin diyelim yerel üretim modelinin içine çok oturabilen veya onu kapsayabilen bir hale geliyor. Sakin Şehir Öyküleri belgesel ekibi olarak Yenipazar'ın bizi en çok büyüleyen yanı, o aydın kültürünü korumayı başarmış olması.
O kadar lezzetli sohbetler ettik ki, umarım yolunuz düşer ve bu keyfi siz de yaşarsınız. Bir de muhakkak pidesinden yerken üzerine bolca turunç sıkın. Şu anda bu sütlü sılavla ilgili köyümüz olsun, Yenipazar'ın bütün köyleri büyük şehirlerden bayağı göç alıyor şu anda. Köyde satılık eski ev kalmadı desen olur yani. Bizim ilçemizde Sultanhisar'ın Kavaklı köyünde doğmuş olmasına rağmen emperyalizme karşı sivil direnişin önderlerinden Yörük Ali Efe'nin son yıllarını yaşadığı ve bugün müze olarak kullandığımız bir evi var. Mezarı da bu evin bahçesinde ve ziyaretçi alıyor. Şimdi bugün günümüzde bizim Yenipazar açısından bakacak olursanız bizim kültür damarımızı besleyen iki önemli akım var. Bunlardan bir tanesi Yörüklük, bir tanesi de Efelik. Valla gurur duyuyorum ben bu mesleğe devam ettiğim için. Bir halk geliyor buradan, büyük şehirler geçiyor. Televizyonda seyrettiğimiz dükkan bu mu, bu seks şapkası burada mı imal oluyor deyip de gelen bu renkler var bayanlar İstanbul'dan internet üzerinden satışlarımı mı yapıyorum ben şimdi. İstekler oluyor. Reklam önemli olan. Dediğim gibi bu çifte salon bana da 2000 senesinden sonra çok faydası oldu. Babam zamanında böyle bir basının buraya girdiğini ben o zamanlarda ben banka çalışırken hiç böyle bir fotoğrafçı gelip de bir televizyoncu gelip de babamla ilgilendiğini görmedim. Şu kapı tam 10 yıldır açık. Bakmayın o zinciri takma sebebimiz kapı açılıyor diye. Hani durdurmak için yapıldı. Yani Yenipazar halkı da gerçekten ben Aydınlıyım. Başka bir ilçedenim ama ben kendi ilçemde gidip bu işi yapmadım mesela. Geldim burada kaldım. Yenipazar halkının kendisi istemese de genlerinden kaynaklı içeride kaldığı için uzun zamandır birbirleriyle dayanışan ama bir o kadar da birbiriyle didişen bir tarafı var. Ben o yüzden buradaki bu naifliği, buradaki bu günümüzde insana en çok lazım olan güvenlik şeyini, lüksünü biraz daha sürdürmek için aslında tohumuyla, mimarisine dikkat ederek devam edilmesinden yanayım. Çünkü Yenipazar halkının aslında biriktirdiği, yazmadığı Yörük kültüründen, dağlık kültüründen, yerleşik kültürden birbirine sürekli aktardığı hikayeleri var. Bu hikayelerin içinde bilgi var. Şimdi Yenipazar konumu olarak Aydın Denizli Karayolu üzerinde Sultanhisar, Aydın'dan gelirken Sultanhisar ilçesini geçtikten sonra 8 kilometre içeri giriyorsunuz. Nazilli tarafından gelirseniz de Atça mahallesini geçtikten sonra tekrar sola dönüyorsunuz bu sefer. 8 kilometre Yenipazar'a doğru geliyorsunuz. Eğer gün batımına doğru Yenipazar'a geliyorsanız mutlaka Aşağı Dip Gölü'ne uğramalısınız. Yani Yenipazar'daki Aşağı Dip Gölü'ne gün batımında gitmeniz daha sağlıklı olur. Ama daha erken geliyorsanız mesela söz gelimi gelin, bir yemek yiyin pidecide, bir Yenipazar'ı gezin, çarşısını gezin yani. Çünkü zaten çarşısı öyle çok uzak mesafede bir yer değil. Siz Yenipazar'ı toplasanız 10 dakikada gezmiş olursunuz yani çarşısını. Çarşısını gezin ve esnafında mutlaka sohbet edin. Mutlaka esnafıyla konuşun. Alışveriş yapın. Kadın kooperatifi var. Kadın kooperatifine mutlaka uğrayın yani mesela. Örnek veriyorum, zamanınız varsa hemen çarşı merkezinde olan renkli merdivenleri göreceksiniz. Yörük Ali Efe heykelinin tam arkasında renkli merdivenler var. Bu merdivenlerden Çamlık piknik alanına, şu an bulunduğumuz yel değirmenine gelebilirsiniz. Ama bu merdivenlerin bir hikayesi var merdivenlerin başında. Mutlaka merdivenlerin hikayesini okuyun. Yavaş yavaş bu merdivenleri tırmandıktan sonra yel değirmeni kafede, yani şu an bulunduğumuz ortamda Yenipazar manzaralı çayınızı kahvenizi için. Bunları tavsiye ediyorum. Ardından eğer yine vaktiniz varsa Yörük Ali Efe Evi Müzesi var. Yenipazar'ın sol tarafında kalıyor şu anda. Yani heykeli geldiğinizde düz devam etseniz yaklaşık 1 kilometre sonra Yörük Ali Efe'nin evinin müzesine gidersiniz. Bu müzeyi gezmelerini tavsiye ediyorum. Yörük Ali Efe'miz Yunan işgali başladığında Yenipazar'da bizim merkezde belediye kahvesi var. Orada vatandaşlar diyor ki toplanın. Hani vatandaşa hitaben konuşma yapacak. Herkes toplanıyor tabii. Acaba Efe ne diyecek, neye koyacak falan. Herkes toplanıyor. Boyu bizim biliyorsunuz Yörük Ali Efe'mizin kısaydı. Geniş bir şeyi vardı, vücut yapısı. Tabii herkes görsün diye masanın üzerine çıkmış. Ve oradan
zannediyorlar ki bizim Yörük Alefe geniş çaplı bir konuşma yapacak. Söylediği aynen şu arkadaşlar. Yunan gelmiş, gidecek. Yunan gelmiş, hani göndereceğiz, kovacağız diyor. Kaytaranının yani kaçanın kara dinine kakarım diyor. Toplantı bitmiştir, dağılın ulan diyor. Yaşanacak bir yer Yenipazar. Bu harika kentin öykülerini dinlerken, harika doğasını ve tarihini keşfederken, bu ülkede yaşadığımız için ve böylesi mükemmel kentlere sahip olduğumuz için bir kez daha kendimizi şanslı hissettik. Divan şairlerinden birinin bir beyti vardır. Tizi reftar olanın payine damen dolaşır. Erişir menzili maksuda aheste giden. Yani hızlı giderseniz entarenizin etekleri dolaşır. Ama aheste gidenin, yavaş gidenin, yani dikkatli, ayrıntılarla ilgilenen, sabırlı bir çalışmanın sonunda sizi menzile eriştireceğine dair salyangoz gibi yavaş ama iz bırakarak ilerlemenin hayatın kendisinden zevk almamızı sağlayacağına inanıyorum.